Size hiçbir şey vaat etmeyen bu tatil vloguma hoş geldiniz. Gerçekten ot gibi bir tatil birçoğunuz için. Ama ben yine de tatilden çok fazla beklentisi olmayan biri olarak bu tatilden memnundum. Memnun olmadığım birkaç şey vardı tabii ki ama totalinde beni dinlendiren bir tatil oldu diyebilirim. Evde tek başına olmadığım için, annem ve annemin arkadaşıyla beraber olduğumuz için ve zaten video çekme adına çok pratiğim olmadığı için yaptığım her şeyi kaydedebildiğim bir vlog olmadı bu. Zaten aklıma da gelmedi. Hem aklıma gelmedi hem uygun ortam çok olmadı. O yüzden zaten çok dolu olmayan ve sıkıcı denilebilecek bir tatilin bir de hiçbir önemli anının doğru düzgün kaydedilemediği bir vlog olacağından ötürü arada böyle açıklamalar ve ses kayıtları olsun en azından diye düşündüm. Çünkü başka bir türlü anlaşılır olmayacak videolar. Tatilimi regl, kedimiz Munis, hamak ve deniz olarak 4 başlıkta incelemek mümkün. Denizle ilgili kısım zaten çok kısa. Ben zaten çok aşırı yüzme sevdalısı biri değilim. O yüzden denize az gidebildim ama bunu çok sorun etmedim. Geldiğimin ilk günü, tatilimin ilk günü reglim başladı ve yaklaşık 5-6 gün boyunca devam etti. Tatilimin büyük bir kısmını kapladı. Tatilimin büyük bir kısmını e, kedimiz Munis'in ayağını bahçede bir yerde yaralaması ve bunun akabinde veterinerle ilgili e, yapmamız gereken şeyler kapladı. Önemli bir başka kısmını ise benim 31 yıllık yani hayatım boyunca hep özendiğim ve hayalini kurduğum hamak sefası kısmı kapladı. Tatili bu şekilde tamamladım diyebiliriz. Salak oğlum. Ne yaptın? Ne yaptın? Kiminle kavga ettin? Hı? Niye kavga ediyorsun diğer kedilerle? Suratın gözükmüyor oğlum. Muniz? Hayvani bir eşek arısı var. Görünüyor mu bilmiyorum. Wow. İnşallah bana doğru gelmezsin. Yani parmağım kadar falan. Nereye gitti? Hamak konusunda çok heyecanlıyım. Hemen böyle güzel paraya kıyıp iyi bir böyle dandik olmayan güzel bir hamak aldım. Kamp hamağıymış. Ama tabii ki ben bugüne kadar hamak hayalimi gerçekleştiremediğim için hamaklar arasındaki farkları bilmiyorum. Hangisi idealdir, hangisi daha kolay kullanımlıdır gibi şeyleri bilmiyorum. Dolayısıyla sadece sağlam olduğuna güvendiğim bir beni böyle çekeceğini, ben kilolu bir insan olduğum için beni güzel rahat çekeceğine inandığım büyük boy çift kişilik olduğu söylenen bir hamağı sipariş ettim. Geldi, her şey çok güzel. Ama bizim hamağa takacağımız mesafeye büyük geldi hamak. Hamak bayağı büyük çıktı.
öyle böyle değil, çok büyük çıktı hamak. Moralimizi bozmadık. Normalde iki demir arasına takacağımız yere, böyle düz değil, düz takacağımız düşündüğümüz yere çapraz taktık ve bir şekilde biraz da yukarıdan takarak hamağımızı yapmış olduk. Bağlamış olduk. Ben hemen içine yattım. Güzel keyfini çıkarttım. Çok eğlendim, çok mutluyum, çok mesudum. Yılların hayalini gerçekleştirmişim falan. Ama daha sonradan hamaktan inmem gerektiğinde bir şey fark ettim. Hamaktan inemiyorum. Dünyanın en komik olayını dinlemeye hazır olun. Hamakta mahsur kaldım. Annemler kedimizi veterinere götürdüler. Bana yardım edip beni buradan kaldıracak kimse yok. Altıma işemek üzereyim. O kadar çişim geldi, kalkamıyorum diyordum ki. Az önce evrenin bana son kıyağı yapıldı ve sitenin otomatik sulaması açıldı. Ve yani evet. Mahsur kaldım. Hamakta mahsur kaldım. Sulama tarafından ıslatılıyorum ve çok çişim var ve evde kimse yok. Kıçım ıslanıyor. İşemiş kadar oldum zaten. Evet, bugünkü hamak sefamız burada sona eriyor. Gece de hamağa yatarım, takılırım eserken böyle hava karardığında diye düşünüyordum. Ama ıslak bir hamağa kimse yatmak istemez arkadaşlar. Maalesef. Hepsi her şey. Hep senin yüzünden. Evet, yani meğerse bu dandik 1000 yıllık bildiğimiz ipli makrome şeklinde yapılmış hamakların iki tarafında bir hamağın ortasını gerdiren bir çıta olmasının gerçekten makul bir sebebi varmış. Ve bu kamp hamağında, bu baş kısmında ve ayak kısmında gerdiren bir şey olmaması hamağın iki taraftan beni bir koza gibi içine çekmesine, yerime kapanmasına sebep oldu. Ve inemedim arkadaşlar, inilmiyor. Gerçekten çok komikti. Bayağı bir cebelleştim. Böyle kozasının içinde bir tırtıl gibi oldum adeta. İnemedim. Daha sonra ben bundan inemeyince, mahsur kalınca annem gidip benim bu hamağa verdiğim paranın onda biri fiyatına pazardan dandik ipli bir hamak aldı ve onu da taktık. Bunu da daha farklı bir şekilde taktık ve bir yolunu buldum. Artık ikisine de binebilmenin bir yolunu buldum ve bir hamak değil, artık iki hamağım oldu. Muniz? Ne oldu oğlum? Çıkmayacaksın dışarı artık. Dışarı çıkman yasaklanmış veteriner tarafından. İşte serserilikleri yaparsan böyle olur. Trip atma. Ne zorun var senin dışarıda? Hava 45 derece. Sana dedik çıkma diye. Başladın mı? Munise dışarısı yasak dedi. Sakın dışarı çıkmasın dedi. Evet. Türkan olmaz dedi. Bakışlara bir bak. Yok dışarısı. Türkan yok dedi. Fırsat varken ben o Türkiye'ne bir pati atmadım ya diyordur içinden. Çok yaramaz bu oğlan. Hep patilerini yaralıyor dedi. Her yıl ayrı vukuat. Her yıl bir dikişi var bunun. Koleksiyon olmasın da. 2 tane şimdi. Allah! Salağa bak. Eyvah. Oğlum yapma. Ve tatilin bundan sonrası kedimizin dışarı kaçmasına engel olmaya çalışmakla geçti. Çünkü çok alışık dışarı çıkmaya yazlıktayken. Sürekli bahçede takılıyor. Sadece bahçede takılsa problem yok ama diğer evlerin bahçelerine gidiyor. Bazen diğer kedilerle kavga ediyor. Artık cama mı bastı, dikenli bir tele mi takıldı bilmiyoruz. O yüzden veterinerinin kesin talimatı olduğu için
dışarı çıkmasını engellemeye çalıştık sürekli ama tabii ki ağlamalar, mızmızlanmalar, gece yarıları miyavlayarak bizi uyandırmalar şeklinde bayağı bir zorladı bizi. Tabii bütün kapıları, pencereleri, her yeri kapatınca da Antalya'nın sıcağında mecburen kavruluyorsunuz. Siz de dışarı çıkamıyorsunuz. O yüzden tatilimin büyük bir kısmı klima altında Netflix izleyerek geçti. Tatilin deniz kısmını nihayet açıyoruz. Bir haftalık regl çilesinin ardından. Evet. Sabah 5.30'da hamak keyfi yapacağım. Artık beni kim kurtarır bilmiyorum. Uyanınca kurtarırlar beni evdekiler, yani yapacak bir şey yok. Yazın Antalya'da dışarıda bulunmak için en doğru saat 5 ile 6.30-7 arası herhalde sabah. Şu an çok tatlı bir serinlik var. Yani belki erken uyanmışım. Gerçi erken uyanmamın tek sebebi çok saçma bir saatte uyuyup uyanmış olmak. Her zamanki gibi uykuyla ilgili hiçbir düzenim yok. Hayatım boyunca olduğu gibi. Bir önceki gün 3 saat uyuyabildim. Sabah 5.30'da uyuyup 8.30'da kalktım. Ve bunu yapmamın hiçbir sebebi yok yani. Saat değil, başka uyanmış. Sıcak olabilir, sıcak uyandırmış olabilir. Yani ondan sonraki gün sürekli aralıklarla uyukladım. Akşam 8 gibi uyudum galiba. Saate bakmadım ama. Ve bu sabah da 4.30 gibi uyandım. Bakalım bugün uykuyla ilgili nasıl bir şey olacak. Uyku tamamen piyango. Hiçbir şekilde üzerinde bir kontrolüm yok yani. Hiçbir zaman olamadı. Bilmiyorum. ADHD ile ilgili ilk fark edilen şey genellikle uyku bozukluğu olurmuş gibi bir şey okumuştum ya da izlemiştim, emin değilim. İlk belirtilerinden, ilk fark edilir belirtilerinden biriymiş. Böyle. Son hamak keyifleri. Bir saat sonra falan havalimanında olmam lazım. Gerçi daha fazladır. Artık dönüyorum evime. Yazlık şeyimiz bitti. Bu kadardı. Sinek ısıracak beni şu an.
Şila? Yine bize mi kaçtın? Kız? Ne bağırıyorsun? Oh.